anda böyle bir işte okuldan döndüm ve dedim ki acilen kek yapmalıyım. Bayağıdır çikolata yemiyorum. Kendime çikolata yememe, abur cubur yememe yasağı koydum. Yok, yememe şart koydum mesaleyi. Ama mesela ne yapıyorum? Çikolatayı alıyorum, keke katıyorum, kurabiyeye katıyorum. Öyle olunca abur cubur yemiş olmuyorum. Dün kek yaptım. Bu kobay dilim pişmiş mi diye anlamaya çalışmışım ve çatallamışım. Arkadaşlar bu konsantre kek, böyle ince olduğuna bakmayın. Su katınca şişiyor ve büyüyor. Günaydın arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Sesli bir gün seçtim sanırım. Bir dakika. Bugün sizlerle üniversitedeki bir günümü paylaşacağım. Bugün harika bir günü seçtim. Her hafta geç kaldığım günü seçtim. Neyse, bugün salı. Bugün acayip crazy bir gün benim için. Deli bir gün çünkü yoğun. Öyle her günümü çok yoğun sanın diye bugünü seçtim. Aslında bugün haftamın yarısı. Normalde 3 gün okulum var. Bugün sabah 9, akşam 5'e kadar totalde 5 saatlik dersi yaymışlar. O da 5 saatlik ders, yani yoğun günüm bile bu. Şimdi otobüse bineceğim çok geç kaldığım için. Evet, para ayarlamam lazım. Paraları hala tam bilmiyorum. Şu an dersin başlamasına 1 dakika var. Ben hala buralarda sürtüyorum. Bakalım. Birazcık geç kalacağım ama sıkıntı olmaz inşallah. Arkadaşlar, derse koşarken ben videoyu unuttum bir nebze. Çünkü geç kalmıştım. Neyse ki birkaç dakika geç kaldım. Bugün ne yapacağız? Şimdi ondan bahsedeyim. Şöyle sınıfı da göstereyim. Gittiler. Çıkmalarını bekledim. Bugün sabah 9'dan akşam 5'e... Sesim niye böyle? Bugün sabah 9'dan akşam 5'e kadar dersim var. İlk dersim Using Writing'de. Using Writing diye bir ders aldım. Sadece uluslararası öğrencilere açılan bir ders. O yüzden hepimiz international students'ız ve ders çok keyifli geçiyor. Şimdi burada sınıflarda şöyle bir olay var arkadaşlar. Gösterebilecek miyim? Masalar genelde yuvarlak ya da kare. Yani böyle etrafına oturmanız isteniyor. Bunlara sosyal masa diyorlar burada. Bilmiyorum. İnsanların kaynaşması, muhabbet etmesi, işte birbirleriyle mecburen iletişime geçmeleri için böyle masalar koymuşlar. Üniversitede çok fazla böyle sınıf var. O yüzden sürekli çember şeklinde oturuyoruz ve sürekli grup work oluyoruz. Sürekli işte bir şey tartışıyoruz yanımızdakiyle, karşımızdakiyle. O yüzden güzel aslında. Derste ne yapıyoruz? Bu ders bize nasıl essay yazacağımızı öğretmek için açılmış bir ders. Size buranın sisteminden bahsedeyim biraz. Burada benim sınavlı hiçbir dersim yok. Bütün derslerimin assignment, yani ödevi var. Ve genelde essay yazmak zorundayım. Yani makale yazmak zorundayım. Bu dersler için, sınavlar için. Ama daha önce Türkiye'de çok fazla böyle bir deneyimim olmadığı için nasıl yazacağımı gerçekten bilmiyorum. Yani nasıl essay yazacağımı biliyorum ama burada notları kıt ve
sınav için tek yapmam gereken şey atıyorum 2700 kelimelik bir essay yazmak. Bu biraz böyle deyince hafif gibi geliyor ama çok fazla, çok geniş bir essay konusu, yani sizden beklentileri kuantite olarak düşük olduğu için kaliteyi çok yüksek tutmam bekleniyor büyük ihtimal. O yüzden biraz korkuyorum ve notları da kıtmış hocaları. Bu ders çok güzel. Bize nasıl işte trikler nelere çok dikkat etmemiz gerekiyor essay yazarken bunlardan bahsediyor hocamız. Ve tam bir kitap kurdu kadın. Yani konuşması, aksanı, kelime dağarcığı müthiş. Çok tatlı. Çok bizim de anlayabileceğimiz gibi konuşuyor hem. Göstereyim mesela ne yaptığımızı size şimdi. Şöyle bir şey yaptık derste. Böyle outline çıkardık. Başka bir derste yazmamız gereken essay ile ilgili kadın outline yaptırdı bize. Ki diğer dersimizdeki essaylerimizde de bu dersi kullanabilelim diye. Şimdi saat 9-11 arası using writing. Haftada sadece 2 saat bu dersim var. Bitti şu an. 2 saat aramız var 1'e kadar. Bir de American Foreign Policy Seminar dersine gideceğim. Ondan da bahsedeyim. Ay, sesim çok kötü. Neyse. Burada dersleri genelde seminar ve lecture diye ikiye ayırmışlar. Lecture'lar daha çok hocaların derse gelip böyle 1 saatlik ya da 2 saatlik konu anlattıkları dersler. Yani bizim Türkiye'de klasik bildiğimiz üniversite dersi. Seminarlarsa daha çok pratiğe dayalı. Şimdi bizim bölümümüz uluslararası ilişkiler olduğu için pratik genelde tartışmak oluyor. Belli bir discussion sorumuz oluyor dersten önce. Bir de reading listemiz var. Okuma listemiz var. Bu seminara gitmeden önce bu okuma listesinde işte o hafta neyi tartışacaksak hoca onunla ilgili okuma yüklüyor. O okumaları okuyoruz. Daha sonra yine gidiyoruz bu yuvarlak masalarda. İşte kim varsa sınıfta. Durun ışık güzel alayım bari ya. Şu ışık daha güzel. Heh. Evet, böyle daha güzel oldu. Kim varsa işte yuvarlak masanızda onunla o konuyu tartışıyorsunuz. O açıdan da güzel. Yani hem teorik hem pratik gidiyor dersler. Bugün using writing yani yazmayı kullanma dersim var. Daha sonra American Foreign Policy yani Amerika dış politikası dersim var. Ondan sonra da yine 1 saat aram var ve Data Statistics diye bir dersim var. Tam adını bilmiyorum. Veri işlemeye, veri analiz etmeyi öğreniyoruz. Türkiye'de daha çok bunu sanırım R programıyla öğretiyorlar. Burada biz Stata kullanıyoruz. Size onu da gösteririm. Ama onun labı var. Evet, şu an 2 saat aramız var. Ne yapacağız? Bu 2 saat arada hoca ödev verdi. Bu dersteki Using Writing'deki hocam ödev verdi. Ve o ödevi gidip yaparsam mükemmel olur. Çünkü ben ödev yapma özürlüsü bir insanım. Bir daha yapacağımı sanmıyorum. Hemen yapayım, bitireyim, kurtulayım. Kahve içeriz belki. Bir de namaz kılacağız, öğle namazına. Burada günler aşırı kısa. Öğlen 11.55'te okunuyor. İkindi de 2 küsürde falan okunuyor. O yüzden bu arada yapmamız gerekiyor. Daha sonra da American Foreign Policy dersine gideceğim. Bakalım. Şimdi size biraz kampüsü göstereyim. Çıkayım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi kahve içeceğimiz yere geldik. Kampüste en güzel kahvenin burada olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok güzel ama kahvesi. Şimdi size içerisinde göstereceğim. Mekanın adı Edit Room. The Edit Room. Şimdi size buraları göstereyim. Şöyle. Şöyle yemekler. Bugün nasipliyim. Küçük aldım, küçük kahve almam. Bana yanlışlıkla büyük verdiler. Farkı ödeyeyim dedim, ödetmediler. Evet, şimdi geldik, burada data dersine çalışacağım. Kahve içeceğim. Bir saat falan buradayız. Daha sonra namaz time.
if you could, I will. Şu an kafeden çıktık ve namaza gidiyoruz. Size şimdi mescidi de göstereyim. Şu gördüğünüz yer sağ taraf, binanın sağ tarafı mescid. Şimdi size içeri girerken de göstereyim. Şöyle Green Room diye geçiyor. Şöyle. Geldik. Aşağı kat erkeklerin. Burası üst katta kadınların. Böyle geliyoruz. Şu şifre var. Şifreye gireyim. Böyle koridor. Ayakkabılık, ayna. Size buranın içini göstereyim. Ay. Bir şey yok. Okay. Burası mescit. Gayet güzel bir mescit. Bir sürü insan alıyor. Buraya çocuk alanı yapmışlar. Çok iyi düşünmüşler bence. Yeni yapmışlar onu. Burada da kıyafetler var. Şimdi size burayı göstereyim. Böyle mutfak gibi dinlenme odası var arkadaşlar burada. İnsanlar gelip burada yemeğini falan yesin, ısıtsın diye. Yeah, I just upload to a video. They're all in Turkish. Yeah, I but don't know a bit, girl. yeah, actually yes. Say seni seviyorum. Arkadaşlar biraz saf bir insan olduğum için saf. Unuttum. Arkadaşlar muhabbete daldım, dersi unuttum ve şu an yaklaşık olarak 3 dakika var. Derse geç kaldım. Bugün her gece geç kaldım. Bu vlogu koyacak mıyım emin değilim yani. Böyle bir imaj çizdim. Evet, genelde çok geç kalan bir insan değilim aslında. Şimdi yardırıyoruz, koşuyoruz. And there are also state rules that require or you vote for the candidate. The state government, after all, affects people's lives very. Evet arkadaşlar, şu an dersten çıktım. Derse geç kaldım ve girmemeye karar vermiştim ki karşı kapıdan oğlanın biri dalınca onun aynı anda benden aldı. Dersten çıktık, bitti şu an. 1 saat aram var. İkindiye 15 dakika var. İkindi kılacağım. Şimdi daha sonra son dersime gireceğim. Şunu da belirtmeliyim ki tam bir malım gerçekten. Apache Mesut gibi çıktım. Sadece şu atkıyı aldım üstümdeki. Güneşe aldandım. Geldiğimden beri aynı mallığı yapıyorum. Sadece atkıyla çıkıyorum. Güneşi görüp ama aşırı soğuk. Ankara'dan 10 derece falan daha soğuk. Siz düşünün. İnşallah hasta olmam. Artık gerçekten montla gezmem lazım. Şimdi size namaz kılacağım yer burada. Yine çok sevdiğim Parkinson Building diye bir yer var. Okulun simge binalarından biri. İçinde derslikler ve kütüphane var. Kafe var. Bir de namaz kılacak yer var. Gideceğim. Orada size hem kütüphaneyi göstereyim. Çok eski, antik bir kütüphane. Hem namaz kılayım. Sonra da derse gideyim. Let's go. Soğuktan gerçekten dondum.
tane. Şöyle bir yer yapmışlar. Namaz için seccade var. Küçük bir oda. Gayet iş gören bir oda. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Ben şu an geldim derse. Dersin başlamasına yarım saat var ama sınıfta insanlar var. Dersleri de yok aslında. Ama onlar orada diye sınıfa girmeyeceğim. Size şimdi okuldan bahsedeyim. Okul burası nasıl, neler yapıyoruz? Günlerim nasıl geçiyor? Çok belki merakta kalmışsınızdır. Şimdi bugün son bir dersim kaldı biliyorsunuz. Statistik ve data diye. Onun da laboratuvar seminer dersi var. Bilgisayar laboratuvarında olacak o yüzden. State çalışıyoruz çünkü. Ondan sonra 5'te dersim bitiyor. 5.30'da da bir program var. Ona gidebilirim gibi duruyor şu an. Gitmezsem de yurda yardırırım artık. Burada nasıl gidiyor? Günlerimiz nasıl geçiyor? Şimdi ilk biz geldiğimizde bizi uluslararası öğrencileri yaklaşık olarak 2 hafta önce çağırdılar. Uluslararası öğrencilere oryantasyon yaptılar ama bayağı boştu aslında, sıkıcıydı bence. Bir de yurtta kimse yoktu. Ben yurtta kendi flatime, kendi bloğuma giden ilk insandım. O yüzden bayağı canım sıkıldı ve birazcık depresyonlaştım. Odamda da tek kalıyorum. Gelenler de zaten kendi odasında takılıyor falan. O yüzden biraz zordu. Daha sonra işte ben ne yapsam, nasıl sosyalleşsem falan topluluklara bakmaya başladım. Okulda çok fazla topluluk var. 300'den fazla olduğunu söylediler. Topluluklara bakarken işte kendim gibi benimle çok fazla ortak ilgi alanına sahip insanlarla tanışırım, arkadaş edinirim diye düşünerek topluluklara bakarken Islamic Society of University Lates'i buldum. İşte bu topluluk Müslümanlar bir araya gelsin, işte beraber eğlensinler, etkinlikler düzenlesinler, gezsinler, beraber iftar yapsınlar falan diye kurulmuş bir topluluk. Daha sonra bunlar freshmanlar için, yani okula ilk kez gelenler, daha yeni başlayanlar için etkinlikler düzenlediler 2 hafta boyunca ve biz bomboştuk, okula başlamamıştı. Ben tamamen onların etkinliklerine gittim ve orada çok tatlı, çok iyi arkadaşlar edindim. Bugün de onların etkinliklerinden birine gideceğim yine. Bu hafta hiç charity week ilan etmişler. Yani bağışa teşvik haftası gibi sürekli etkinlikler düzenliyorlar ve bu etkinliklerden elde edilen gelirin hepsi işte Afrika'ya, Suriye'ye, yetimlere vesaire dağıtılıyor. Bu akşam da quiz night var. Ona gidebilirim o yüzden çıkışta. Gitsem iyi olur. İnşallah üşenmezsem gideceğim. Nasıl sosyalleşiyorum burada? Topluluklara katılıyorum. Bir Aizok'a katıldım. 2 voleybol topluluğuna katıldım. Orada da bayağı güzel voleybol oynuyoruz. Eğlenceli oluyor. Ama okul biraz yetersiz bu konuda. Sahanın yarısında böyle bir 100 kişi falan oynuyoruz. Yani çok herkes topa az değmiş oluyor öyle olunca. Ama olsun. Oraya da kendi flatmate'lerimle gidiyorum. 3 kişi gidiyoruz bizim bloktan. Çok güneş oldu. Bizim bloktan 3 kişi gidiyoruz. Voleybol oynuyoruz. Sonra bloktaki arkadaşlarım var. Onlarla takılıyorum. Böyle canım sıkılmıyor. Ama buradaki insanların sistemi şöyle garip. Ben bunu da şu an öğrendim. Yeni öğrendim. December break'leri var. Tam finallerden önce 1 aylık bir... Yani bizdeki 15 tatil, onlar da finallerden önce. Çok garip bence. Yani tatil olur mu öyle finalden önce? Tatil gibi olmaz herhalde ama bilmiyorum. Sistem öyleymiş. Ve ben bunu bilmediğim için de biletimi ona göre almadım. Bayağı yani onların 15 tatilinde ben buradayım. Yaklaşık olarak 1 ay falan. Boş olacağım. Bu aralıkta belki gezerim, seyahat ederim. Büyük ihtimalle bir de ders çalışırım.
Şöyle ki buradaki ders çalışma sistemine daha çok alışamadım. Çünkü essay üstüne olduğu için derse giderken hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani size ölçmüyorlar. Tamamen size bağlı çalışma sisteminiz. Kendinizden motorlu olmanız gerekiyor. Öyle olunca ben de çok daha konulara çalışmadım doğrusu. Çoğu dersleme midterm'ü bile yok. Vizesi bile yok. Direkt final. Peki buradaki bir de şöyle yapayım. Buradaki eğitimle Türkiye'deki eğitimi karşılaştırayım. Sistemle karşılaştırayım nasıl? Çünkü garip bence. Garip gelmişti bana ilk geldiğimde. Şimdi arkadaşlar burada bence yani buradaki eğitim sistemi zaten mesela bizim bölüm uluslararası ilişkiler bu. Sadece 3 yıl burada. Bence bu çok mantıklı. Son yıl burada isteyenler replacement year olarak kullanıyorlar. Ne oluyor? Bir yıl boyunca bir yerde staj yapıyorlar. Bir yıl boyunca bir iş yerinde staj yapıyorlar ve o da ders gibi, onlara staj, ders gibi kredilerine ekleniyor. Bence bu pratik yapma açısından çok iyi. Çünkü biz mesela Türkiye'de bölümden mezun olduğumuzda çok neredeyse hiç pratik deneyime sahip olmadan mezun olmuş oluyoruz. Onlar açısından çok iyi. Bölümleri 3 yıl, ders yükleri bize göre çok daha az. O yüzden çok daha sosyalleşebiliyorlar. Sadece kendi bölümüm olarak değil. Mesela tıp fakültesi de burada 5 yıl. Ve bence buradaki tıpçılar bizdekilerden çok daha sosyaller. Çünkü o kadar fazla ders yükleri yok sanırım. Bizde mesela daha ağır sürekli çalışmaları gerekiyor ve çok fazla sosyalleşmiyorlar falan. Yani burada bayağı sosyaller. Genel olarak öyle yani. Bence ders yükü daha az ve sosyalleşebiliyorlar. Bence bu iyi bir şey. Ama bizden daha çok şey biliyorlar mı? Gözlemlerime göre hayır. Bizim de öyle bir artımız var. Teorik yüklüyüz, bilgi yüklüyüz. İleride nasıl işimize yarayacak bilmiyorum ama öyle yani. İki sistem bayağı farklı. Buradaki sisteme adapte olmam, ben bayağı şu an tatildeymişim gibi hissediyorum o yüzden. Tabii bu eserleri yazma zamanı gelince nasıl olacak, ne kadar sıkışacağım onu da bilmiyorum. O zaman göreceğiz. O zaman biraz sıkışacağım herhalde. Şimdi sahi yanımda kendime yiyecek getirdim. Onları yesem güzel olabilir. Şimdi zaten öğlen yemeğimi yeriz. Buradaki yiyecek seçeneklerinden de bahsedeyim hemen. Yemek işini nasıl yapıyoruz? Şimdi çok fazla bir kere helal seçenek var. Daha sonra vejetaryen seçenek çok fazla var. Ama ben mesela en başta Subway var karşıda, okulun karşısında. Helal. Ve çok fazla Müslüman öğrenci olduğu için. Ondan da bahsedeyim. Kampüste yaklaşık 30.000 öğrenci falan var. 4.000-5.000 de Müslüman var. O yüzden Müslümanlar için her şey düşünülmüş. Namaz yeri, abdest yeri, helal yemek. Müslümanlar için bir topluluk ki onlara etkinlik düzenlensin ve kendilerini yalnız hissetmesinler. O yüzden burada Müslüman olmak aşırı rahat. Yemekten bahsediyordum. Subway'e gidiyordum. Subway'de yiyordum ama mesela şimdi Subway'e gidip, ben Subway'e zaten sandviç yemeye gitmiyorum. Subway'e kurabiye yemeye gidiyorum. Kurabiye yemeye gittiğim için menü alıyorum. Menü alınca mesela yarım kısa olan 15 santim olanı alınca 5 pound falan ödüyorsunuz. Sandviç yiyorsunuz, 5 pound veriyorsunuz. Biraz gereksiz oluyor. Baktım biraz gereksiz oluyor. Sonra insanları gözlemledim. İnsanlar genelde yemeklerini yanında getiriyorlar. Çünkü okulda binaları böyle belli noktalara sıcak su için sıcak su sebili, normal su sebili koymuşlar. Bir de mikrodalga koymuşlar ki evinden yemek getirenler ısıtabilsin. Bence bu çok müthiş bir şey. Çok iyi düşünülmüş bir şey. Daha sonra ben de evden getirmeye başladım. O yüzden sandviçimi ısıttım yedim. Çünkü Subway yiyorsunuz ve verdiğiniz paraya 5 pound'a da değmiyor. Sandviç yemiş oluyorsunuz. Ne yaptım? Böyle araba yemek için de kendime böyle fermuarlı poşet aldım. Fermuarlı. Şunlar var ya, şu açılarından. Bunun içine işte muz koyuyorum falan. Dün bak çok iyi. Dün bir anda böyle bir işte okuldan döndüm ve dedim ki acilen kek yapmalıyım. Bayağıdır çikolata yemiyorum. Kendime çikolata yememe, abur cubur yememe, paketli gıda yememe yasağı koydum. Yok, yememe şartı koydum mesela değil. Ama mesela ne yapıyorum? Çikolatayı alıyorum, keke katıyorum, kurabiyeye katıyorum. Öyle olunca abur cubur yemiş olmuyorum. Şöyle oluyor, mesela ben o çikolatayı bir kere yiyorum ya, kocaman çikolata. Öyle olunca keki ya da kurabiyeyi
katınca ben onu bir haftada falan yiyorum. Özellikle o keki ve kurabiyeyi güzel yapamadıysam ben onu bayağı uzun süre yiyorum. Müthiş oluyor. Bakın dün kek yaptım. Böyle bir odaklıyor. O kameram odaklıyor. İnce oldu. Bu aslında kek olması gerekiyordu. Biraz daha kabarsa daha güzel olabilirdi. Annem şu an annem izleyince diyecek ki bunu niye koydum? Bu kobay dilim pişmiş mi diye anlamaya çalışmışım ve çatallamışım. Neyse gittim işte dün dedim ki yine çikolata yemeyeceğim, kendime kek yapayım ve kekimi yaptım. Arkadaşlar bu konsantre kek, böyle ince olduğuna bakmayın, su katınca şişiyor ve büyüyor. Arkadaşlar bu aslında basık kek diye geçiyor tarifi. Google'larsanız göreceksiniz. Basık kek. Bu da mı olmadı? Ya benim şöyle tepsim ince olduğu için, sığ olduğu için keki ben ona döktüm ve bu böyle incecik kaldı. Hani incecik. Ama güzel oldu. Ne var içinde söyleyeyim. Normal kek içine konulan şeylerden koydum. Peanut butter koydum. Ne o? Fıstık ezmesi oluyor. Kakao koydum. Muz koydum. Çok güzel oldu. Tadı çok güzel. Böyle göründüğüne bakmayın. Muz olmuşum derste. Ben niye böyle oldum ya? Bilgisayara bakmaktan kafam yandı. Evet derste. Herkes gitti. Şöyle göstereyim. Burası lap ve kapıyorlar şu an. Ay aşırı kızarmışım. Neyse. Çok komik. Neyse abi sınıf kapamaya geldi. Çünkü gece oldu. Saat 5 ve burada şu an gece karanlık. Oğlum niye bu kadar kötü olmuşum ben ya? Okuldan çıkıyoruz şimdi. En son 1. sınıfta gece okuldan çıkmıştım. O zaman öğrenciydim. 1. sınıftan beri kaç yıl olmuş? 15-16 yıldır. Gerekiyor. 15-16 yıldır ilk kez gece çıkacağım. Neyse şimdi namaza gidip daha sonra enerjim kalırsa quiz'e gideceğim. Şimdi namazdan çıktım ve şu an quiz, Allah nasıl bir... Sanırım sunburn oldum ya. Güneş yaktı yemin ederim. 2 gün güneş çıktı. Şu güp güneşsiz, dünyanın en güneşsiz ülkesi İngiltere. O da beni yaktı. Sanırsın yaz tatili yapmışım. Neyse. Namazdan çıktım, şu an quiz night'a gidiyoruz. Ve şunu söylemeyi unuttum. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramımız hepimizin kutlu olsun. Şu an orada olsaydım ve tatil yapsaydım daha kutlu olabilirdi ama neyse. Benim de yarın off'tayım. Tekrar hepimizin bayramını kutluyorum. Kahveyi de amma soktum ha gözü içine. Neyse buz gibi olmuş zaten. Şimdi gidiyoruz. Let's go. Size oraya gidince orada da biraz çekebilirsem gösteririm. Evet arkadaşlar. Saatimiz şu an 19.55 ve ben yurda yeni geldim. Quiz Night'ı size gösteremedim çünkü insanlar acayip eğleniyordu ve onları ay yüzümüz gözükmesin falan stresine sokmak istemedim. Çok eğlenceliydi ama acayip eğlenceliydi. Şu an yurda geldim. Yıkık ve bitik olarak çok yoruldum ve kanalın adını da Haydi olarak değiştirmeye karar verdim. Niye bu kadar kızardım benim yorum. Öyle çok güzel bir gündü. İşte bu benim böyle en yoğun olduğum gün. Burada İngiltere'de bir günüm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun sağ tarafında, evet siz ekrana bakarken sağ tarafında bir subscribe butonu var. Lütfen basmayı unutmayın ve abone olun ve videolarımı izleyin. Teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir inşallah. Bye bye. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bu da son halim. Balonu bırakmadım. Balonu anı olarak çantama taktım geldim.